Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için çok lezzetli bir yaprak sarma tarifi hazırladım. Bol zeytinyağı, ekşisi, gerçekten her şeyi tam kararında çok lezzetli bir tarif oldu. Benim sarma sarmaya vaktim yok diye kesinlikle düşünüp korkmayın. Bir sürü püf noktası ve pratik yöntemle birlikte geldim. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle yapraklarımı 3 suda yıkamıştım. Bir de sıcak suda bekletiyorum ki fazla tuzundan yaprağım ayrılsın. Taze yaprak kullanacaksanız önden kısa bir haşlama yaparsanız yeterli olacaktır. Bu sırada da ben hemen iç malzememi hazırlıyorum. 2 su bardağı pirinç, 1 su bardağı bulgurumu şöyle bir eleğimin içerisine aldım. Güzelce tozundan, kirinden ayırdım, yıkadım ve kabımın içerisine alıyorum. Diğer taraftan da ben bir tane büyük soğan doğradım arkadaşlar. Yaklaşık portakal büyüklüğünde soğan kullandım. Yaprak sarmaya ve tüm zeytinyağlı tariflere soğanı ben çok yakıştırıyorum. Olabildiğince küçük doğrayalım ki dişimize böyle tıkır tıkır gelmesin. Ben bütün malzemelerimi içerisine koyduktan sonra çiğden hazırlayacağım. 1 yemek kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı reyhan, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı dolma baharatı, şöyle yarım demet kadar maydanoz. Ben bunları hazırlayıp difrize atıyorum. Böyle pratik bir şekilde kullanıyorum. Yapmanızı da öneririm arkadaşlar. 1 yemek kaşığı salça ve 1 tatlı kaşığı biber salçasını da ekledim. Acı kullanmak isterseniz acı biber salçası da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum. İçerisine 1 su bardağı da zeytinyağı koyuyorum. Zeytinyağlı yaptığım için bu şekilde hazırladım. Eğer zeytinyağınız yoksa sıvı yağla da yapabilirsiniz. Ama zeytinyağı lezzetini arttırıyor arkadaşlar. Tuz oranına da çok dikkat edelim. Yaprağımız tuzluysa iç malzemeye kattığımız tuzu azaltmakta fayda var. Şöyle ben iç malzememi de kenara aldıktan sonra yaprağımın bir tuzuna bakacağım. Şöyle kenarından bir tane koparıyorum ve tuzunu kontrol ediyorum. Ağzımıza aldığımızda tuzu normal yemek tuzu kadar olmalı. Yoğun bir tuzu varsa 1-2 su daha durulayıp yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Servis tabağıma alıyorum. Üstüne bir poşet yerleştirdim ve yaprağımı da damarlı tarafı bana bakacak şekilde serdim üzerine. İçerisine iç harcımı koyuyorum. Bu arada çok fazla koymayın ve çok sıkı sarmayın. Çiğden yaptığımız için şişme payını da göz önünde bulunduralım. Üst kısma gelince üst kısmı poşetle birlikte alıyoruz arkadaşlar. Şöyle pirinçleri parmak uçlarımızla biraz itiyoruz. Ve şöyle yaprağımızın sarma payını bırakarak üstten poşetimizi çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle birkaç kez yaptıktan sonra eliniz alışacaktır. Gerçekten çok pratik olacak. Emin olun çok beğeneceksiniz. Ben normalde elimle sarıyorum. Ama bu yöntemi öğrendikten sonra yaklaşık 1 yıldır hep poşetle sarıyorum. Böylesi çok daha pratik. Hatta şöyle söyleyeyim, annem gerçekten birçok yemeği çok lezzetli yapar. Hatta gelirini de yemekten kazanıyor. Ama o böyle sarma yapmayı pek sevmez. Ona bile bu yöntemi gösterdiğimde çok beğendi. Bu şekilde sarmanın çok kolay olduğunu o da açıkçası kabul etti ve beğendi. Bu şekilde kendisine de sarma sardırdığım olmuştur. Bunu da belirtmek isterim. O yüzden eğer sarma konusunda maharetiniz de yoksa mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şöyle son bir kez de yavaş bir şekilde göstermek istiyorum ki tam olarak anlayabilin diye. Yanlardan katladım. Üste gelince de poşeti kıvırdım ve parmak uçlarımla hafif bastırarak üstten poşeti çektim arkadaşlar. Kalem gibi. Yaprak sarmalarımın tamamını hazırladım ve sıvı harcını hazırlıyorum. Yarım su bardağı zeytinyağının üzerine 2 su bardağı sıcak su, şöyle bir miktarda nar ekşisi gezdiriyorum. Nar ekşisini de ekledikten sonra çırpıyorum ki bütün malzemeler homojen bir şekilde karışsın. Tenceremize alalım. Sıvı malzemelerim hazır arkadaşlar. Onu kenara alıyorum. Tencereye dolmalarımı aldıktan sonra birazcık daha su ilavesinde bulunacağım. Tenceremin altına yaprak saplarını ve böyle birkaç tane yırtık yaprağımı da koyuyorum. Dibe sararsa sarmalarıma zarar gelmesin diye. Şöyle tamamını dik olarak yerleştiriyorum. Dik yerleştirmemin sebebi de sunum yaparken çok daha güzel bir görüntü elde etmiş olmam. Yoksa diğer türlü yanlamasına da dizebilirsiniz. Hiç fark etmez dizme işlemi. Ben tamamen böyle görüntüsü çok daha iyi olsun istediğim için bu şekilde yapıyorum. Ve böyle çok daha eşit pişiyor arkadaşlar. Şöyle size sarmalarımı da göstereyim. Gerçekten çok güzel, gayet profesyonel.
Şunu da belirtmek isterim ki tamamını poşetle sardım arkadaşlar. Elimle ayrıca uğraşıp sarmadım. Bunu söylüyorum çünkü siz de gözünüz korkmasın, çok rahat bir şekilde sarabileceğinizi bilin istediğim için. Gerçekten pratik bir sarma yöntemi. Şöyle tamamını tenceremin içerisine dizdikten sonra suyunu ilave edeceğim. Şöyle harcımı hazırlamıştım, sıvı harcımı içerisine döküyorum. Üzerine birazcık daha su ilave edeceğim. Çünkü pirinçlerimi önden bir pişirme işlemi yapmadığım için pilav pişirir gibi gözümle görmem gerekiyor suyun seviyesini ki emin olayım tam piştiğinden. Ve dediğim gibi bu kıvamla ve verdiğim ölçülerle pişirirseniz gerçekten çok lezzetli, yapışmayan, tane tane ve kıvamı çok yerinde bir sarma tarifi elde etmiş olacaksınız. Suyunu da ilave ettim. Şöyle gözle görülür seviyede olması lazım suyun seviyesi arkadaşlar. Üzerine de yaprak örtüyorum. Üstte kalan boşlukları da bu yaprak sayesinde buhar içinde kalacağı için tam kıvamında pişirecek. Ayrıca üzerine limon dilimleri koyduğumuzda limonun acılığı sarmamıza geçmeyecek arkadaşlar. Bu yapraklarda kalacak. Sadece o ekşiliği tada geçmiş olacak. Üzerine de bir tabak kapatıyorum. Kaynamaya başlayıncaya kadar normal ateşte, kaynadıktan sonra en kısıkta yaklaşık 1 saat ara ara kontrol ederek suyunun bitip bitmediğini o şekilde pişiriyoruz arkadaşlar ve ortam ısısına gelince servis edebilirsiniz. Ben şöyle biraz soğuttum ve tepsimle ters çevireceğim. Şöyle çekiyorum ve gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde ayrıldı. Kesinlikle yapışma, yanma vesaire olmadı. Şöyle alta koyduğum yaprakları da üzerinden alıyorum ve sarmam hazır. İnanın tadı çok güzel oldu. Asla böyle ben yaptım diye abartmak için söylemiyorum. Kıvamı, tadı asla böyle çok sıkı bir sarma değil. Isırınca yumuşacık ve bütün baharatları tam aldığımız, zeytinyağı lezzetine doyduğumuz bir tarif. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Eğer siz de tarifimi beğendiyseniz lütfen bana destek olmayı, videolarıma yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Dostlarınızla da paylaşırsanız çok memnun olurum. Yapmamı istediğiniz tarifler varsa da lütfen yorumlar kısmından yazın. Olabildiğince paylaşıp yapmaya gayret göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.